Redstone Akademisi'nin 7. dersine hoş geldiniz. Bugün yine bir soruyla başlamak istiyorum. Vagon dediğimizde aklınıza ilk ne gelir? Muhtemelen bir ulaşım aracı olduğu aklınıza gelir. Peki bu basit elemanın karışık sistemlerde ve özellikle fırın sistemlerinde çok işimize yaradığını söylesem? Tekrardan hoş geldiniz. Ben Beratronik. Bugünkü dersimizde rayları ve vagonları Redstone mühendisliğinin en esnek ve en güçlü elemanlarından birine dönüştüreceğiz. Hazırsanız arkanıza yaslanın ve dersimize geçelim. Her büyük yapı gibi demir yollarının da temelini anlamamız gerekiyor. Oyunda her biri farklı bir amaca hizmet eden 4 farklı ray türümüz var. Gelin hepsine sırasıyla bir bakalım. Normal ray. Demir yolunun bel kemiğidir. 6 demir külçesi ve bir çubukla 16 tane üretebilirsiniz. En önemli özelliği viraj alabilen tek ray türü olmasıdır. Bir yolda sağa veya sola dönmeniz gerekiyorsa bunu normal raylarla yaparsınız. Diğer raylarla sağa sola dönüşler mümkün değildir. Enerjili ray. İşte işin içine hız katan ray türümüz bu. 6 altın külçesi, bir redstone tozu ve bir çubukla yapılır. Onları bir nevi demir yolunuzun motoru ve freni gibi düşünebilirsiniz. Güç aldığında parlayarak kırmızılaşır ve üzerinden geçen vagona müthiş bir hız artışı sağlar. Güç almadığında sönük durur ve üzerinden geçen vagonu bir fren gibi anında durdurur. Bu özellik istasyonlar yapmak için kullanılabilir. Dedektör rayı. Demir yolunuzun sensörüdür. Üzerinden bir vagon geçtiği anda bir basınç plakası gibi davranarak kısa bir redstone sinyali üretir. Bu sinyalle yakındaki enerjili rayları anlık olarak çalıştırabilir, bir kapıyı açabilir veya bir ışığı yakabilirsiniz. 6 demir, bir taş basınç plakası ve bir redstone tozu ile üretilir. Aktivatör rayı. Bu da özel görevler için kullanılan bir ray türüdür. Bu da enerjili ray gibi çalışması için güce ihtiyaç duyar. Güç aldığında içindeki oyuncu veya mobu vagondan dışarı atar. Otomatik istasyonlarda son durak gibi düşünebilirsiniz. TNT'li bir vagonu ateşler, hunili vagonların eşya toplama özelliğini de geçici olarak kapatır. Raylarımızı tanıdığımıza göre bu rayların üzerinden geçecek vagonları da tanımamız lazım. Survival modda elde edebileceğimiz 5 ana vagon türümüz var. Normal vagon. 5 demir külçesiyle aynı bir tekne gibi yapılır. Sizi veya herhangi bir mobu taşımak için kullanılır. En temel yolculuk aracımızdır. Sandıklı vagon. Bir vagon ile bir sandığı birleştirilerek yapılır. İçine eşya koyabileceğiniz hareketli bir sandıktır. Eşyalarınızı bir yerden bir yere göndermek için kullanabilirsiniz. Fırınlı vagon. Bu vagonu kendi kendine giden bir lokomotif gibi düşünün. İçine kömür koyduğunuzda önünde duran diğer vagonları itmeye başlar. TNT'li vagon. Bir vagon ile bir TNT'nin birleşimidir. Güç verilmiş bir aktivatör rayının üzerinden geçtiğinde veya belirli bir yükseklikten düşünde patlar. Genellikle eğlenceli yıkım işlerinde arkadaşlarınızı trollerken falan kullanılır. Şimdi geldik en sık yapılan hatalardan birine. Çoğu kişi vagonları hızlandırmak için bütün yolu enerjili raylarla döşer. Bu inanılmaz bir altın israfıdır hem de çok gereksizdir. Vagonlar belirli bir hıza ulaştıktan sonra hızını belirli bir süre boyunca korurlar. Amacımız vagon yavaşlamaya başladığında ona küçük küçük destek vermektir. Şimdi gelin en verimli ray yerleştirme düzenini anlatayım. Öncelikle ray hattımızın başlangıcına vagonu anında maksimum hıza çıkarmak için ard arda 3 tane enerjili ray koyun. Sonrasında ise her 25 normal raydan sonra bir tane enerjili ray koymanız yeterlidir. Bu düzen vagonunuzu sürekli maksimum hızda tutar ve altın harcamanızı da minimuma indirir. Ve eğer yokuş çıkmanız gerekiyorsa bu aralığı biraz sıklaştırmanız gerekebilir. Her 4-5 blokta bir enerjili ray koymak yeterli olacaktır. Tamam, temelleri hallettiğimize göre işin içine biraz redstone ekleyelim. Şimdi eşya dolu bir vagon geldiğinde bunu anlayan, içindekileri otomatik olarak boşaltan ve vagon boşaldığında onu tekrar yoluna gönderen bir boşaltma istasyonu yapacağız. Bu devrenin beyni tabii ki de redstone'un İsviçre şakası olan karşılaştırıcılar. Şimdi adım adım yapılışını anlatayım. İlk olarak eşyaların toplanacağı sandığı yere koyun. Bu sandığın arkasına sandığa bakacak şekilde bir huni yerleştirin. Huninin üzerine de bir enerjili ray koyun. Vagonumuz burada duracak. Şimdi huninin yanına huniden sinyal okuyacak şekilde bir karşılaştırıcı yerleştirin. Karşılaştırıcının önünde bir blok, o bloğun yanına da bir redstone meşalesi koyun. Son olarak meşalenin gücünü enerjili rayın yanındaki bir bloğu tekrarlayıcı ile taşıyın. Ve işte devremiz hazır. Peki bu devremiz nasıl çalışıyor? Mantığı aslında çok basit. Normalde redstone meşalesi yanık olduğu için enerjili rayı çalıştırır ve gelen vagonlar hiç durmadan yollarına devam eder. Ama içi dolu bir hunili vagon veya sandıklı vagon sisteme geldiğinde ne olur? Vagon altındaki huniye eşyalarını boşaltmaya başlar. Bunun içine bir eşya girdiği anda yanındaki karşılaştırıcı bunu algılar ve sinyal üretir. Bu sinyal redstone meşalesini söndürür. Meşale sönünce enerjili raya giden güç kesilir. Güç almayan enerjili ray ne yapıyordu? Tabii ki güç almayan ray fren yapar. Vagon rayın üzerinde eşyaları boşalana kadar kilitli kalır. Huni ve vagon tamamen boşaldığında karşılaştırıcının sinyali kesilir. Meşale tekrar yanar, enerjili ray tekrar güçlenir ve boş vagonumuz otomatik olarak yoluna devam eder. Bu basit devre otomatik fırın sistemleri gibi birçok yerde kullanılır, bu yüzden bilmeniz önemli.
Eşyalarımızı otomatik olarak boşaltan sistem yapmayı öğrendik. Peki eşyaları vagona kim yükleyecek? Elbette yine Redstone. Şimdi de vagonu akıllı bir şekilde dolduran ve doğru zamanda gönderen bir yükleme istasyonu yapacağız. Yine adım adım anlatalım. İlk olarak yükleme yapılacak noktaya bir enerjili ray yerleştirin. Enerjili rayın hemen üzerine bir huni ve bu huninin üzerine bir sandık koyun. İtemleri okuyabilmek için huninin arkasına bir karşılaştırıcı yerleştirin ve karşılaştırıcının önüne bir blok koyarak onun da önüne bir redstone meşalesi koyun. Daha sonra redstone meşalesinin altına bir redstone tuzu yerleştirin ve onun da önüne bir redstone tekrarlayıcı koyun ve sistemimiz hazır. Peki bu devremiz nasıl çalışıyor? Vagon sistemin başlangıcında durur ve yukarıdaki huniden eşyaları yüklemeye başlar. Eğer hunideki eşyalar biterse karşılaştırıcı sinyal vermeyi durdurur. Bu durumda meşale yanar, tekrarlayıcıyı aktif eder ve vagon içinde ne kadar eşya varsa onunla birlikte yoluna devam eder. Bu akıllı sistem sayesinde vagonumuz gereksiz beklemeler olmadan hareket eder. Gördüğünüz gibi raylar ve vagonlar sadece bir yerden bir yere gitmek için değil. Artık temel rayları, vagonları en verimli şekilde nasıl döşeceğinizi ve hatta akıllı istasyonları nasıl kuracağınızı biliyorsunuz. Ve geldik en sevdiğim kısma ve ev ödevine geleceğim şimdi size. Yazın, not edin. Sizden şunu istiyorum. Base'inizle sık sık gittiğiniz bir yer arasına öğrendiğiniz verimli döşeme taktiğini kullanarak bir demiryolu hattı kurun. Daha sonra az önce öğrendiğimiz otomatik boşaltma istasyonunu inşa edin. Ve otomatik boşaltma istasyonundan çıkan malzemeleri de bir önceki derste yaptığımız otomatik item ayırıcıya bağlayın. Artık madenden topladıklarınızı elinize sandıklara koymaya gerek kalmayacak. Yaptığınız sistemlerinizi veya tasarımlarınızı her zamanki gibi yorumlarda paylaşabilir veya bana Instagram üzerinden gönderebilirsiniz. Neyse, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.